Kroşe örgü atölyesinden hepinize merhaba. Bugün dikdörtgen bir parçadan çok pratik bir çanta oluşturacağız. Bunu dilediğiniz örnekle yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde başka örneklerle de yapacağım. Burada önemli olan sayılar ve santim ölçüleri. Zincirimi 30 santim kadar çekiyorum. Benim uygulayacağım örneği uygulayacaksanız şayet 7'nin katları artı 2 olmak zorunda. Benim kullandığım ip ve tığa göre 59 zincirle başladım. 7'nin katları artı 2 ne demek? Zincir çekerken 7, 7, 7, 7, 7 şeklinde zinciri çekiyorsunuz. Sonra da üzerine 2 tane ekstradan zincir çekiyorsunuz. Bu arada benim kullandığım ip %100 koton ip. Yazlık bir çanta. Bunu makrome, pamuklu makrome iplerle de yapabilirsiniz. Makrome ipler biraz ağır oluyor. Yani taşıması zor oluyor yaz mevsimi için. O yüzden ben pek tercih etmiyorum. Kağıt iplerde örülmesi zor olduğu için ve bu modelde çok keskin duracağı için tavsiye etmiyorum size. Yani dikişten sonra kaba durur. O yüzden kağıt ip kesinlikle tavsiye etmiyorum. Koton ipler, yumuşak ipler bu model için daha iyi. Koton iplerde de şöyle bir problem var. Dikerken üzerine motifleri uyguluyorsunuz. Ama ben ilk sıranın düzgün durabilmesi için ilk sıraya çektiğim zincir ölçüsünde trabzan yapıyorum. Kaç tane zincir çektiyseniz 59 tane zincirse 59 tane trabzan olacak şekilde her bir zincir boşluğunun üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın her bir zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Yanların çok keskin durmaması için içeri doğru alabilirsiniz. Üçgen şeklinde içeri doğru alarak dikebilirsiniz. Yuvarlak haline getirebilirsiniz yan tarafları dikişi yaparken. Aklınızda olsun. Dikiş yaparken bunu unutmayın. Ben yapmadım o şekilde ama öyle yapsaydım çok daha hoş durabilirdi. Yan tarafları alta denk gelen şu kenar köşe kısımları İçeri alarak dikerseniz model çok daha düzgün duracaktır. Bunu da mutlaka söyleyeyim. Koton ip kullandım. 3-3,5 numara tığ. Kesinlikle büyük numara tığ kullanmayın çanta örerken. Çünkü çok gevşiyor, aşağı doğru sarkıyor, esniyor içine bir şey koydukça. O yüzden mümkün olduğunca küçük numara tığ kullanmaya çalışın. Patik ipleri olabilir. Patik ipleri kullanabilirsiniz. Şimdi burada zincir sayınız kadar trabzanınız olmalı. Başlangıçtaki trabzanlı temel sıramı oluşturdum. Şimdi artık üzerine motifleri kuruyorum. Şöyle yapacağım. Başlangıcı ve sonu her zaman 2 tane trabzanla başlayacağım, 2 trabzanla bitireceğim. Başlangıçtaki 2 trabzanın ilki 3 zincir olacak. O 3 zincir bizim ilk trabzanımız olarak. Bakın burada 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım olarak kabul ediyorum. İkinci trabzanımı da bakın alttaki ikinci trabzanın sol üstüne denk gelen, bu dibine yapmıyorsunuz. Şu ikinci trabzanı şurasına denk gelen boşluğun içine ikinci trabzanımı yaparak başlıyorum. Bu benim başlangıcın ve sonun düzgün durması için uygulayacağım 2 trabzan tekniğim. Sonra ipi tığın üzerine aldım. 1-2 boşluk atlıyorum. Bakın 1 ve 2 boşluk var burada. Üçüncü boşluğa yani şuraya şöyle aynı boşluğun üzerinde çalışacağım burada. Yelpaze motifi yapıyorum. Yelpaze motifimiz neydi? Aynı boşluk içinde çalışacağız. Buna su taşı da deniyor. Aynı boşluğa 2 tane trabzan, 2 tane zincir ve yine aynı boşluğun içine 2 trabzan daha yapıyorum. Böyle bir motif oluşuyor. Su taşı motifi de denir buna. Hiç zincir yok aralarda bir yerden bir yere atlarken ipi tığın üzerine alıyorum. 2 tane boşluk atlıyorum. Bakın 1, 2. Üçüncü boşluğun içine bir tane trabzan. Sonra onun yanına aynı boşluğa değil. Onun yanına ikinci trabzan. Bu şekilde. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğun içine yine yelpaze motifi. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Aynı boşluk içinde çalıştım.
Sonrasında 1-2 boşluk atlayıp 3. boşluğun içine bir tane trabzan. Onun yanına tekrar bir tane daha trabzan. İpi tığın üzerine alıyorum. 2 boşluk atlayıp 3. boşluğun içine 2 trabzan. Aynı boşlukta çalışıyorum bu motifi. 2 zincir, 2 trabzan. Yani bu metodu bu şekilde 2 tane motif şeklinin tekrarı şeklinde, yani bir bu, bir bu, bir bu, bir bu şeklinde aralara hiç zincir çekmeden sadece 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa bu 2 trabzanı yaparken aynı boşluk içine değil, yan yana boşluklara çalışarak ilerliyorum. Bahsettiğim metotla sıranın sonuna kadar geldiniz. Şimdi sıranın sonuna geldik artık. Bakın 1-2 tane atlayacağız ve sıranın sonuna 2 tane trabzan yapacağız. Burada püf noktamız şu: sıra başı ve sıra sonu her zaman 2 trabzanla başlayacak, 2 trabzanla bitecek. Çünkü benim uyguladığım metotla birlikte yürüyebilmeniz için bu şekilde başlayıp bu şekilde bitirmeniz gerekiyor. Eğer bitmediyse de sıkıntı yok. Bittiği yerde bırakın, 2 trabzanla bittiği yerde bırakın. Sonra fazla olan parçayı dikerken içeri alırsınız. Sıkıntı yok. Yani 2 trabzanla bitirin. Şu yelpaze motifiyle bitirmeyin. 3 tane zincir çekiyorum. Eğer burası dar geldiyse de aynı noktanın içine 2 tane trabzan batabilirsiniz ilk sıraya mahsus olmak şartıyla. Aynı noktaya 2 tane trabzan yapın, sıkıntı yok. Eğer az geldiyse trabzanlarınız. 3 tane zincirle yukarı çıktım. Bakın bunu ilk trabzan kabul ediyorum. Sıra başına her zaman 3 zincirle çıkacaksınız. Metot hep aynı olacak. Sıra başı ve sıra sonu metodumuz. 3 zinciri ilk trabzan kabul ediyoruz. İkinci trabzanı da bakın bu alttaki ikinci trabzanın tepe noktasına yapıyoruz. Arada hiç zincir çekmek yok. Yelpaze şeklindeki motifin orta noktasına her zaman 2 tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmedim. Yine hiç zincir çekmeden bu 2 tane trabzan olan bölümün tam orta noktasına yelpaze motifi yapıyorum. Yani 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Metot hep böyle. Bir motiften diğerine atlarken hiçbir zaman zincir çekmiyorum. Bakın zincir çekmiyorum. Şimdi şu motife atlıyorum. Bunun ortadaki zincirli bölümüne sadece 2 tane trabzan. Sonra atlayacağım motif şurası olacak. Bunun da ortasına yine 2 trabzan, 2 zincir ve yine 2 trabzan. Sonrasında bu motifin ortasına atlıyorum. Bunun ortasını her zaman 2 trabzanla dolduruyorduk hatırlarsanız. Metot bu şekilde. Metot bu şekilde ilerleyecek. Başlangıç ve son her zaman 2'şer trabzan. Başlangıçta 3 zincir 1 trabzan, son 2 trabzanla bitecek her zaman. Şimdi bakın ikinci sıranın sonundayım. Burada böyle V şeklinde parçamız var, motifimiz var. Onun üzerine ara boşluğuna yine 2 tane trabzan yaparak bitiriyorum. Sıranın sonunda gördüğünüz gibi yine bu son motifimiz ve sıra sonunda 2 tane trabzan yapacağız her zaman demiştim. Sıra başı ve sıra sonu 2 trabzanla bitiyor. Bu şekilde 2 trabzanla bitirdim. Şimdi yukarıya yine her zamanki gibi 3 zincirle çıkıyorum. Bunu ilk trabzan kabul ediyorum. 2 trabzanla başlıyordum. Şu ikinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Böylece 2 trabzan görüntüm oluşuyor. Sonrasındaki motife bakıyorum. Sadece 2 trabzanlı olan motifimiz var. 2 trabzanlı olan motifin tam orta noktasına biliyorsunuz ki yelpaze şeklindeki motifimizi yapıyorduk. Yani şöyle ortaya da geçirebilirsiniz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan hepsi aynı boşluğun içine. Orta boşluğa yaptım. Böyle gördüğünüz gibi yelpaze şeklindeki motifimiz, 2 trabzanlı motifimiz ve yine yelpaze şeklindeki motifimiz. Sonra diğer motife atlıyorum.
yelpaze motif, ortasına 2 trabzan. 2. Sonraki motifimiz burada sadece 2 trabzan. Buradaki boşluğa atlıyorum, orta boşluğa. Yine 2 trabzan. 2 zincir ve yine 2 trabzan yaparak burayı bitiriyorum. Sonra yelpaze motifi çıkıyor karşımıza. Bunun da orta noktasına 2 trabzan. Yani bu şekilde bu metotla sıra sonuna kadar ilerliyorum. Ve bakın 3. sıranın sonuna da geldim. Şu yelpaze motifin üzerine 2 trabzan yaptım. Aşağıda 2 trabzanlı motifim var. Bunun orta noktasına yine yelpaze motifi yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir ve yine aynı boşluğun içine 2 trabzanı yapıyorum. Sıranın sonunu her zaman olduğu gibi burada bakın hiç zincir çekmeden 2 tane trabzanla bitiriyorum. Son 2 noktaya 2 tane trabzan yapıyorum ve bu şekilde bitiyor. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. İkinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Buradaki şu motifin orta noktasına 2 trabzan yapıyorum yine. Buraya geçiyorum. Bunun orta noktasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan aynı noktaya. 2 trabzan, 2 zincir ve yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Metodu tekrar ediyorum. Sıra sonları hep 2 trabzan, bunu unutmayın. Sıra başında da 3 zincir 1 trabzan çektikten sonra metodu uyguluyoruz. Ve modelinizi böyle upuzun örüyorsunuz. Kaç santim ördüğümü birazdan anlatacağım. Aslında kaç santim öreceğiniz tamamen sizin tercihinize bağlı. Fakat birleştirmeyi ve uzunluğu göstermeden önce hemen kısaca son sırayı nasıl geçeceğimizi göstereceğim. İlk başlarken hatırlarsanız böyle trabzan şeklinde başlamıştık. Trabzan şeklinde bitiriyorum. Birazdan ölçüleri vereceğim size. 58 zincir trabzanla başlamıştım. Burayı da mümkün olduğunca 58 tane trabzan yapmaya çalışacağım. Ben şöyle yaptım. Bakın böyle her bir trabzanın tepe noktasına bir trabzan, 2 tane olanlara üzerine 2 tane. Bakın burada yine 2 tane trabzan çıkıyor karşıma. 2 tane. Ortaya bir tane. Bakın şu şekil olanın ortasına bir tane. Sonra yanındaki 2 trabzanın yine tepe noktalarına da birer tane yaparak ilerleyeceğim. Sonra 2 tane olan trabzanım karşıma çıkıyor. Bunun da her bir trabzan tepe noktasına birer trabzan yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar. Bakın sonra şu şekil çıkıyor. Buradaki 2 trabzanın tepe noktasına 1 2 trabzan, ara boşluğa, boşluk zincirine bir tane trabzan. Tekrar yine 2 trabzanın tepe noktasına 1 2 trabzan. Böylece bakın burayı böyle dümdüz şekilde bitirmiş olacağım. Dikiş nasıl yapılacak? Toplamda kaç santim ördüm? Şimdi hemen onu anlatıyorum. 125 santim uzunluğunda 30 santim genişliğinde bir parçam oluştu. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın bunu ikiye katlıyorum. Yarısı kadar olan bölümü, ya benim tercihim bu, daha kısa da dikebilirsiniz. Sap kısmını daha uzun da yapabilirsiniz. Bu arada çantayı daha büyük yapmak istiyorsanız 140-150 santim yapıp şurayı dikili kısmı daha uzun da yapabilirsiniz. Ama aşağı sarkma yapacağı için, ister istemez örgü olduğu için, eğer içine astar dikmiyorsanız maalesef çok hoş durmaz. Bu ideal bir ölçü bana göre. Böyle yarısı kadarını göz kararı şuradan şuraya birleştireceksiniz. Her iki tarafın yanlarını. Bakın böyle yanları dikiyorsunuz. Yarıya gelecek şekilde şu yanı
şu yanı böyle dikiyorsunuz ve sonra alt tarafı dikiyorsunuz. Birbirine eşit olacak şekilde kısımları. Burası ters kısmı gibi düşünün. Ama dediğim gibi siz tığla da birleştirebilirsiniz. Yarı noktaya gelene kadar. Şimdi bakın ben buradan geldim, diktim. Burayı dikiyorum, aşağıyı dikiyorum. Böyle geldim. Şuraya döneceğim. Burada ne kadar diktiysem burada da oraya kadar dikeceğim ve çantam hazır hale geliyor. Evet ve şimdi bitti. Tersini çeviriyorum. Bakın tersini çevirdim. Ve böyle. Evet, şöyle alt tarafı aşağı doğru çektik. Yanları kenarlara doğru çektik. Ve buraya da şöyle bir broş yerleştirdim. İsterseniz düğme de dikebilirsiniz ya da başka bir aksesuar koyabilirsiniz. Bakın böyle.